İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan İlaçık Hocam, Kürs TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bu hafta Emevi halifesi Yezid'in oğlu olan Muaviye'nin hikayesini anlatabilir misiniz? Evet, şimdi Emevi İmparatorluğu'nun kurucusu malumunuz Muaviye'ydi. Muaviye bin Ebu Süfyan. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Onu anlatmıştım daha önceki bir videoda. Başlı başına Muaviye diye. Sonra onun oğlu Yezid. Onu da Kerbela e, vesilesiyle anlatmıştım. Yezid bin Muaviye, yani Muaviye'nin oğlu Yezid. Şimdi bir de bununla beraber Muaviye bin Yezid var. Yani Yezid'in oğlu Muaviye. Dolayısıyla 4 kişi olmuş oluyor. Ebu Sufyan, Muaviye, Yezid, ikinci Muaviye. Buna İslam tarihinde ikinci Muaviye denir. Birinci Muaviye, Yezid'in babası işte. Sonra Yezid, ondan sonra da ikinci Muaviye derler ona. Yezid'in en büyük oğlu. Şimdi Yezid 3 yıl saltanat sürdü. Halifelik iddiasında bulundu. 3 yıl. Onun oğlu 2. Muaviye ise bir rivayete göre 3 gün, bir rivayete göre 40 gün, bir rivayete göre 1 ay, bir rivayete göre 3 ay, en fazla 4 aya kadar çıkarıyorlar. Saltanatta bulunuyor ve saltanattan feragat ediyor. İstifa ediyor yani. Çok ilginç. Bu ikisinin yan yana gelmesi İslam tarihinin en ilginç, trajik ve dramatik olaylarından birisidir. Babası Yezid, yaptıkları ortada. Yezid'in 3 büyük suçu vardı. Kendi döneminde 3 tane büyük olaya imza attı. Yezid. Hicri 60 ile 63 yıllar arasında 3 yıl saltanatta bulundu. Müslümanların halifesi olduğunu iddia etti. Bu 3 olay neydi? Birincisi Kerbela. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yanındaki 80'e yakın kişinin katledilmesinden sorumludur. Doğrudan emri kendisi veriyor çünkü. İkincisi Medine'nin talan edilmesi. Medineliler Kerbela olay üzerine ayaklandı Yezid'e karşı. Bunun üzerine Medine'de taş üstüne bırakmadılar. Yezid orduları Medine'ye girerek Harre denilen yerde ve Harre denilen kapıdan içeri girdikleri için ve Harre mevkiinde çatışmalar olduğu için ve o çatışmaları bastırarak Medine'ye girildiği için Harre vakası denir İslam tarihinde. Korkunç bir olaydır. Medine yağmalanmıştır. Medine'nin birçok arazi toprağı ele geçirilmiş. 900 tane sahabe kadınına tecavüz edilmiş. Evler tek tek basılmış. Korkunç bir olaydır. Bunun emrini bizatihi Yezid vermiştir. Üçüncüsü de Medine ile yetinmeyip bu sefer Yezid orduları Kabe'ye yöneliyorlar ve Kabe'yi 3 gün boyunca mancınıkla ateşe veriyorlar. Kabe'yi yakıyorlar ve 3 gün boyunca muhasara altında tutuyorlar. O Kabe, yani Müslümanların Kabe'si böyle yanıyor, cayır cayır yanıyor. İşte bu 3 olay Yezid'in tarihe kaydettiği mezalimlerdir, korkunç olaylardır. İslam dünyasında büyük travmalara sebebiyet vermiştir. Korkunç etkileri olmuştur. Yezid babası ölünce babasının tavsiyelerine de uymuyor. Çünkü babası kendisine 3 tane isim veriyor. Onlar hakkında şunları söylüyor. Birincisi Abdullah bin Zübeyir. Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu yani.
Mekke'yi işte ele geçiriyor. Orada yıllarca bir ara Mısır, Irak, Suriye her yeri neredeyse Emevileri yenmek üzereyken Emevi komutanı Haccacı Zalim'in kanlı bir şekilde Mekke'yi yine ele geçirip işgal etmesiyle sona eren Zübeyir bin Avvam aynı zamanda Hazreti Ebubekir'in kızı Esma binti Ebubekir'in oğlunun oğlu. Oğlu evet direkt oğlu. Zübeyir bin Avvam oğlu olduğuna göre Abdullah bin Zübeyir. Zübeyir bin Avvam Esma binti Ebubekir'le evliydi. Onlardan Abdullah bin Zübeyir olmuştu. İşte o Mekke'de hilafet iddiasında bulundu. Muaviye ona diyor ki güçsüz olduğunda tilki, güçlü olduğunda arslan gibidir. Buna dikkat et diyor oğlu Yezid'e. Zayıf olduğunda pusuya yatar ama güçlü olduğunda saldırır. O nedenle onunla çarpışırsan ele geçirdiğinde acıma diyor. Parçala onu, yok et diyor. Muaviye'nin Yezid'e tavsiyeleri. İkinci muhalif Hazreti Ebubekir'in oğlu, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer. Onun hakkında Muaviye oğlu Yezid'e diyor ki o diyor bu işlere pek hevesli değil. Siyasetten haz etmiyor. Öyle ilimle, ibadetle meşgul oluyor. Kendi halinde birisidir. Ona fazla ilişme diyor. Hatta yardım et diyor, destekle diyor. Hüseyin hakkında ise iyi davranmasını, peygamberin kızının oğlu olduğu için, peygamberin torunu olduğu için, Hazreti Ali'nin oğlu, Fatıma'nın oğlu olduğu için İslam dünyasında bütün gönüllerde ona karşı bir sevgi olduğunu, bunun yumuşaklıkla, iyi davranarak, yardım ederek, parayla desteklenerek, karşı karşıya gelmeden idare edilmesi gerektiğini söylüyor. Muaviye oğlu Yezid'e böyle tavsiyede bulunuyor Hüseyin hakkında. Ancak babası vefat eder etmez Yezid hemen Medine'ye adamını, valisini gönderiyor. Abdullah bin Zübeyir ve Hazreti Ali, işte Abdullah bin Ömer siyasetle ilgilenmiyorum ben diye kenarda durduğu için ona bir şey demiyor. Ama bu ikisi Zübeyir ve Ali bunları hemen bul, biat ettir. Eğer biat etmezlerse başlarını uçur, kellelerini de bana getir diyor. Babası vefat eder etmez böyle yapmaya başlıyor. Yani babasının tavsiyesine de uymuyor yani. Bunun üzerine Abdullah bin Zübeyir Mekke'ye kaçıyor. Canını zor kurtarıyor. Hazreti Hüseyin ise çağırdıkları yere geliyor. Valinin sarayına geliyor Medine'de ama bir grupla beraber geliyor böyle. 50-60 kişi falan geliyor. Yanında gençler var. Haşimoğulları'nın gençleri. Şimdi içeri gireceğim diyor. Eğer bir durum olursa ses ederim. O zaman siz de girin içeri diyor. Ve orada tartışıyorlar. Biat istiyor. Hazreti Hüseyin ona benim gibi birisi öyle gizli saklı biat etmesi olmaz. Yarın meydanda, Medine'nin meydanında fikrimi açıklayacağım diyor. Ve aralarında tartışma çıkıyor. Ve Hazreti Hüseyin'in sesi yükselince arkadaki grup valinin sarayına yürüyor. Hareketlenme başlıyor. Bunun üzerine çekiniyorlar. Ve bir şey yapamıyorlar. Hüseyin de oradan çıkıyor. Fakat peşine suikastçiler takıyorlar. Biat etmediği ortaya çıkınca bunu öldürülmesi gerektiğine dair bir sürü suikastçı parayla. Ebu Süfyan da bir zamanlar Medine'ye gelen peygamber hakkında 100 deve vaat etmişti. Ölü veya diri getirene 100 deve. Aynı Hüseyin de öyle. Ve güvenlik artık yok. Medine'den çıkması lazım. İşte Medine'den çıkıyor. İşte Kerbela'ya bildiğimiz olaylar. Kerbela olayı meydana geliyor. Onu daha önce anlatmıştım. Şimdi Yezid bu üçüyle ilgili bu şekilde tasarrufta bulununca
Kerbela ve Harre vakası ve eee, Kabe'nin yakılması olaylarına da adı karışınca bu muazzam bir karizması sarsılıyor. Hatta Emevi Muaviye Yezid veya Abdülmelik dönemlerinde Emevi sultanları bu sarsılan karizmalarını geri getirmek için İstanbul'un elbet fetholunacağına dair hadis uydurtturuyorlar parayla. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Bunlar için uydurulmuş. Yezid de mesela İstanbul seferine çıkmış. İşte hadiste bahsedilen komutan bu falan diyerek böyle kendince bir saygınlık kazanmaya çalışmış. Yezid de bunu yapıyor. Şimdi Yezid şiir bilen, iyi şiir okuyan, eğlenceye düşkün, ava düşkün, av ve eğlenmeyi çok seviyor. Muaviye'nin Şam'daki sarayında lüks içinde yetiştiriliyor ve yaşıyor. Öyle halkı falan fazla tanıyabilen birisi değil. Kendisi zaten yaşı da genç yani. 25-30 yaşlarında. 3 yıl hüküm sürdükten sonra Mekke'nin mancınıkla ateşe verilmesi olayı devam ederken ölüyor. Bunun üzerine en büyük oğlu 2. Muaviye. Onun adı da Muaviye ama ona önceki 1. Muaviye'den ayrılması için 2. Muaviye diyoruz. İslam tarihinde de böyle geçer. 2. Muaviye. Muaviye bin Yezid. Yezid'in oğlu 2. Muaviye. Şimdi bu enteresan bir durumla karşılaşıyoruz burada. 2. Muaviye babası Yezid'in tam tersi bir yol izliyor. Ona hiç benzemiyor. Ve saltanattan feragat ediyor. Minberde bir konuşma yapıyor. Yaptığı konuşma, verdiği hutbe meşhurdur. İslam tarihi kaynaklarında bu hutbeler ayrıntılı bir şekilde geçer. Verdiği hutbede Hüseyin'in, Ali'nin haklı olduğunu, dedesi Muaviye'nin ve babası Yezid'in haksız olduğunu, çok kanlar döküldüğünü, zulümler yapıldığını, kendisinin bunu kaldıramayacağını ve halifelikten feragat ettiğini, istifa ettiğini açıklıyor. Ve evine kapanıyor. İşte rivayetlere göre 40 gün sonra veya 2 ay sonra da orada rivayet biraz muhtelif ölüyor. 2. Muaviye dediğimiz bu. Peki bunu neden yapıyor? Sebepleri, sonuçları kimden etkilenmiş de bunu yapmış diye araştırdığımız zaman bunu İslam'ın Yenilikçileri kitabım var benim. Onun 1. cildinde Özgür İrade Ekolü diye bir bölüm var. O bölümde anlattım. 2. Muaviye ve onun ilişkili olduğu insanlar. 2. Muaviye 18, 20 veya 23 yaşında olduğu söyleniyor. İşte Sara hastalığı geçirdi, bünyesinin zayıf olduğu, sağlık durumunun el vermediğini falan da söylerler. Bunu biraz daha abartılmıştır. Yani diğer siyasi tarafları biraz bastırmak için. Sağlık durumu el vermediği için yani kafadan kontak olduğu için. Çıktı böyle çılgınca bir şey yaptı. Feragat ediyorum dedi. Çünkü Emevilerin soyu tükeniyor o zaman. Yani daha doğrusu Emevilerin içerisinde e, Süfyanilerin soyu. Süfyan, Muaviye, Yezid, onun oğlu 2. Muaviye. Çocuğu da yok. O zaman ne olmuş oluyor? Bu soy kuruyor. O zaman Emevilik Süfyani soyundan Mervan, amcaoğulları Mervan. Mervan bin Hakem soyuna geçiyor. Şimdi bu Mervan bin Hakem ve Emevi ileri gelenleri Muaviye, 2. Muaviye'nin bu kararı karşısında çılgına dönüyor. Saltanat elden gidiyor. Çünkü babası Yezid de Muaviye'yi tavsiye etmişti. Onu önermişti.
Yezid'in 15 tane falan çocuğu olduğu söyleniyor. Bir sürü karısı var. Bunların içerisinde en büyüğü de işte bu 2. Muaviye. Bu da saltanattan feragat edince Emevi saltanatı krize giriyor. Cabiye toplantısı vardır meşhur. Orada toplanıyorlar. Tüm Emevi ileri gelen ağaları, kabile ağaları ne yapacağız diye konuşmaya başlıyorlar ve işte Mervan'ı amcaoğullarına geçiyor. Onlara Mervaniler denir tarihte. Ama en aynı Emevi sülalesidir. Ümeyyoğullarının Mervan kolu. Süfyan kolundan Mervan koluna geçiyor. 2. Muaviye'den sonra. Peki bu 2. Muaviye bunu neden yapıyor? Hastalığı iyi değildi. Kafası biraz gidikti falan diye. Bunu örtbas etmek istemişlerdir. Halbuki gerçekler şöyledir. 2. Muaviye'nin hocası Amr el-Mahsus. Yani Amr el-Mahsus 2. Muaviye hocalık yapıyor. Mürebbilik yapıyor. Saraylarda hep genelde böyledir. Eskiden bütün saraylarda saray çocukları prens olarak yetiştirilecek. İleride sultan olacak çocuklar. Bir kolej, fakülte falan olmadığı için o yıllarda özel mürebbi ve hoca tutulur. Yani tarih hocası, din hocası, birisi gelir İngilizce öğretir, Arapça öğretir, Süryanice öğretir. İngilizce yoktu o zaman da. O zamanın dilleri neyse işte Rumca öğretir. Biri gelir adab, erkan dersi verir. Öbürü gelir fıkıh, kelam, tefsir dersi verir. Öbürü matematik, riyazet, cebir dersi verir. Dünya tarihi, coğrafya dersi verir. Böyle belli başlı hocalar vardır. O hocalar tutulurdu. Onlara para verilirdi. Onlar da gider sultanların çocuklarını bu şekilde eğitirlerdi. 2. Muaviye'nin hocalığını yapan kişi de Amr el-Mahsus idi. Emr el-Mahsus Müslüman alim bir zat idi. Aynı zamanda görüşleri sebebiyle mesela Şam'da birisinden o da ders almıştı. Onun görüşlerini benimsiyordu. İşte Amr el-Mahsus bu Ebu Zer damarından, ekolünden gelen birisiydi ve 2 temel görüşü vardı. Bunun gibi daha birkaç kişi daha var Emevi sülalesi içerisinde. Böyle hocalık yapan, mürevviyelik yapan. Mesela Abdülmekil'in oğlu var. Ona ders veren de öyledir. Bunun gibi isimler vardır. Amr el-Mahsus gibi. Mesela Caat bin Dirhem, Gaylan et-Dimaşki, Mabet el-Cüheyni, Hucur bin Adi gibi isimler vardır. Bu isimler genellikle Mu'tezile ve Ebu Zer ekolünden gelirler ve Emevi'ye muhaliftirler. Yani sarayların içine girecek kadar hem dışarıdan hem içeriden böyle bir sürü görüşleri savunan insanlar vardır. Ve bunların tamamı vahşice katledilmiştir. Kimisinin derisi yüzülerek, kimisinin elleri ayakları kesilerek, kimisi canlı canlı toprağa gömülerek, kimisinin kafası uçurularak tamamı katledilmiştir. Peki bunların savunduğu şey neydi? 2 şey savunuyorlardı. Bir, Emevilerin başımızda olması, halifelik yapması Allah'ın bir kaderi değildir. Çünkü Emevilerin bu resmi dini görüşüydü. Allah'ın kaderi. Böyle olduğu için biz şu anda sizin başınızda duruyoruz. Dolayısıyla Emevilere isyan ettiğin zaman kadere isyan etmiş oluyorsun. Kadere iman, bir iman ilkesi haline getirildi. Hala insanlar öyle bilirler. İmanın şartı kaçtır? 6'dır. Allah meleklere, kitaplarına, Resullere, ahiret gününe ve kaza ve kadere, hayrı ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. İşte bu 6. şart Emeviler tarafından sokulmuştur. Ve demişlerdir ki Emevi sultanları, Emevilik, Emevilerin halifesi olması Allah'ın ezeli ervahta tayin ettiği bir kaderdir. Her kim buna karşı çıkıyorsa kadere isyan ediyordur dediler. İşte bu Amr el-Mahsus gibi, Mabed el-Cüheyni gibi, Caat bin Dirhem gibi, Gaylan et-Dimaşki gibi genellikle köle kökenli olan, böyle hoca olan, bilgili olan
Arap kabilelerinden genellikle olmayan Ebu Zer-i Gıfari gibi, Hasan-ı Basri gibi insanların görüşlerini takip eden, rasyonel düşünceye sahip, insanın özgür iradesi vardır. Herkese özgür irade vermiştir Allah. Yaptığımız eylemlerden kendilerimiz sorumluyuz diyorlardı. Birincisi bu. İkincisi de mülk Allah'ındır. Emeviler ümmetin malını mülkünü çalmıştır. Buna hırsızdır diyorlardı. Mesela Gaylan et-Dimaşki, o da Amr el-Mahsus'tan birkaç yıl sonra Abdülaziz bin Ömer bin Abdülaziz tarafından, o da bir Emevi sultanıdır, görevlendiriliyor. Görevine Gaylan et-Dimaşki'nin görevi Şam pazarında Emevilerin ümmetten çaldığı malları, mülkleri mezat yoluyla satmak. O nedenle Şam pazarına gelmiş, böyle bir sürü mal yığılıyor. Dünyanın malı. Kumaşlar, ev eşyaları, şamdanlar, şunlar bunlar. Çuval çuval buğdaylar, arpalar. O zamankinin zenginlik gösterisi neyse onların hepsini Şam pazarı yığıyor Gaylan et-Dimaşki ve şöyle diyordu: gelin, hainlerin mallarına gelin. Sultanlık yapacağız diye zalim sultanların İslam ümmetinden çaldığı, fakir fukaradan, yoksullardan, onların hakkından çalarak kendilerine yığdığı mallara gelin. Bunlar sizin hakkınız. Gelin alın diye Şam pazarında böyle bağırıyordu. Evet, buna Geylan et-Dimaşki bunun ismi. Daha sonra bu Geylan et-Dimaşki Hişam bin Abdülmelik tarafından Ömer bin Abdülaziz gidince daha sonra gelen Emevi halifesi bunun böyle yaptığını görünce ben sana göstereceğim dedi. Ve kendisi sultan olunca, Ömer bin Abdülaziz devrilince Hişam bin Abdülmelik bu Gaylan et-Dimaşki'nin ellerini, ayaklarını çaprazlama kesti, dilini kesti. Bu benim sana yaptığım Allah'ın kaderi değil mi diye de işkence yaparken bunları söylüyordu. O da hayır, bu senin zulmündür, sen zalimsin diye haykıra haykıra şehit ettiler. Gaylan et-Dimaşki, Mabed el-Cüheyni, Kağıt bin Dirhem ve Amr el-Mahsus İkinci Muaviye'yi bu görüşleriyle etkiliyor. İkinci Muaviye bu görüşlerinden dolayı diyor ki Allah'ın böyle bir kaderi yoktur. Ben bu görevi yürütemem. Vicdanen bundan rahatsızım diyor. Hutbe irade ederek hilafetten vazgeçiyor. Çünkü Amr el-Mahsus ona tavsiyede bulunuyor. Ne yapayım diye sorunca Amr el-Mahsus diyor ki ya adaleti sağlarsın, şura yaparsın, meşveret yaparsın. Böyle babadan oğula geçme, saltanat maltanat yok. Tam adalet uygulayacaksın. Ve Ömer bin Abdülaziz'in yaptığı şeyi ona tavsiye ediyor. Çalınan malları iade edeceksin. Fakir fukaranın hakkını yedirmeyeceksin. Tam adaleti sağlayacaksın. Veyahut da bırakacaksın diyor. Feragat edeceksin. O da çıkıyor, bırakıyorum diyor. Saltanatı, hilafeti bırakıyor. İkinci Muaviye. Bunun üzerine Mervan bin Hakem, Ervaniler bundan şüpheleniyorlar. Diyor ki ya bu daha genç. 18 veya 23-22 yaşında olduğu rivayet ediyor. Bir genç. Bu kendisi böyle karar veremez. Bunun hocası bunun aklına girdi. Onu biz buraya hoca tutmakla yanılmışız. Ama çok bilgiliydi adam. Edepli, dürüst, bilgili olduğu için çocuklarını da onlara eğittirmeye çalışıyor. Yani Amr el-Mahsus gibi mürebbiler, sarayda hocalık yapan kişilere hem güveniyorlar, çocuklarına böyle dürüstlük aşılasın falan filan diye.
bilgilerine de güveniyor. Alim zattır diyor ama siyaseten de onaylamıyorlar. Yani saltanata karşı çıkmasını falan. Yani benim oğluma bunları sen aşıladın. Veya bizim halifemize, Emevi sultanına bunları sen aşıladın diyerek onu tutukluyorlar. Ve sapkınlıkla, zındıklıkla, halifenin aklını çelmekle, zararlı fikirler halifeye zerk etmekle suçluyorlar ve rivayete göre diri diri toprağa gömerek öldürüyorlar. İşte bu da Amr el-Mahsus'tur. 2. Muaviye'nin hocasıdır. Peki 2. Muaviye daha sonra ne oluyor? İşte 2 ay sonra falan veya en fazla 4 aya kadar çıkıyor onun dönemi. Vefat ediyor. Vefat edince Mervan bin Hakem'e geçiyor. Emeviler toplanıp karar alıyorlar ve Mervan'ı seçiyorlar. Oradan Emevilik devam ediyor. 91 yıl sürüyor. Hicri 132'de de Ebu Müslim Horasani liderliğindeki isyanla bunlar devriliyorlar. Evet. İşte bu iki baba oğul, baba Yezid, oğul 2. Muaviye'nin hikayesi böyle. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.